Merhaba arkadaşlar, ben Stein, Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Evet, Timur'la sonunda Kiros'umuz geldi. Artık ayın 14'ü falan bekliyorduk da 16'sına geldi. Olur, 2 günden bir şey olmaz. Ben şimdi burada 28 tane jeton, bir de ücretsiz 29 olsun. 104 binde imparatorluk, yani tabii ki bir beşleme yok. Yanlış değilsem 300 küsürde altın kafa var. Hangisini yapacağım onu da bilmiyorum. Ama şimdi öncelikle bir inceleyelim sizlerle beraber. Şimdi Timur, hocam Timur'u çok bekledik. Timur'u çok merak ettik. Şimdi diyorsunuz ki ettiysek anlat kardeş diyorsunuz. Anlatayım. Ana komutan becerisi var. Diyor ki düşman birliğine kudret hasarı verir. Bu hasar %70 ihtimalle Fatih Sultan Mehmet'in şeyi gibi var, oranı gibi. Hedefin savunmasını işte şu kadarını yok sayar. Bir de bunu fullleyeceğiz. Fullledikten sonra bakacağız. Savaşa girdiğinde ilk 150 öfke kazanırmış. Savunmayı yok sayıyor. Kudret hasar veriyor ana komutanda. İmza becerisinde de diyor ki savaşa girdikten sonra ilk 9 saniye boyunca kahramanın verdiği hasarı şu kadar arttırır. Birliklerin aldığı hasarı şu kadar azaltır. Bak, birlik dediği de burada şeyi karıştırmayalım. Komutan ve birlik ayrı şeyler. Birlik dediği biliyorsunuz sizin işte T6, T7 olan askerinizin aldığı hasardan bahsediyor. Bundan sonra kahramanın kumandan olarak görev yaparken verdiği her hasarı 9 saniyede bir şu kadar arttırır. Yani bu da ne demek hocam? Genellikle böyle taklitçi kahramanlar alanda daha sağlam durduğu için belli bir zaman geçtikten sonra hasar artıyor. Atıyorum şeyde de var bu, Sezar kompunda da var, Octavian kompunda da böyle bekledikçe hasarı arttırma oranları. Birliklerin ikinci kumandan olarak görev yaparken aldığı hasarı ise diyor işte şu kadar azaltır diyor. Yani kumandan da şu işliyor. Yani bunu hepsini şey olarak okumayın, imza becerisini. Komple bu etkiyi veriyor değil. Burada diyor ki kumandan diyor olursa diyor 9 saniyede bir hasar arttırır. Eğer ikinci komutan olursa, biliyorsunuz Sharman'da da var ikinci komutan meselesi. Bu etki her 3 saniyede bir 3,1 azalır. 3'te 1 yani azalır diyor. Ve 9 saniye sürer. Şimdi imza becerilerinde bir tane değişiklik var. O da tavlı çelik. Kumandanların biri kritik vuruş tetikledikten sonra herhangi biri fark etmez, birimlerini yeniliyor ve daha sonrasında birliğin aldığı hasarı 3 saniyeni azaltıyor. Yine birlik. Yani e, komptan bahsetmiyor, askerinden bahsediyor. E, Kudret bonusu 6 saniyede bir tetiklenirmiş. Şimdi şurada zaten şekli takibi zayıf noktası. Şimdi önerilerini de göstereceğim. Bak, tüm kahraman olduğu zaman tüm kahramanların diyor ama birlik olduğu zaman ekstra birlik diyor. Bundan yana bilenler biliyordur. Bilmeyenler için ekstrasını eklemek istedim. Ondan sonrasında geçelim. Şimdi sırada Büyük Kiros mızraklılara geliyor hocam. Bir mızraklara geliyor. Ümidimiz Kiros. Artık hızlı skill atmak istiyoruz mızraklılarda. Bu da olmazsa artık şeyi bekleyecektik. Yani Maraşel diyorum, pardon, taktikçi mızrakları bekleyecektik bu konuda. Şimdi bunları böyle yapıyoruz. Birazdan açacağım kahramanları. Onların bu sefer fullledikten sonra hasarları nereye kadar çıkıyor onlara bakacağız. Bu da yine gördüğünüz gibi karşı saldırı, bir Richard gibi karşı saldırı etkisi var. Burada ana komutan becerisinde diyor ki önündeki koni alanda 3 düşman birliğe hasar verir. Süper abi. Büyük Kiros'un özelleştirebilir becerilerinin karşı saldırı tetikleme ihtimali 12 saniyeliğine şu kadar artar. Savaşa girdiğinde 100 öfke kazanır. 100 öfke az bu arada. Özelleştirebilir becerilerde hasar verirken devamlı hasar etkileri hariç diyor. Düşman birliğine kudret hasar verme ihtimali %65 düzeyindedir. İyi bu arada. 44 işte şu kadar kudret bonusu en fazla saniyede bir kez tetiklenirmiş, daha ne olsun. Ve 3 saniyeliğine kudretini arttırır diyor. Bu saldırı %50 ihtimalle düşman savunmasının şu kadarını yok sayar diyor. Yani düşman savunmasını ekstrasına yüzdelik bir dilim düşürüyor. Bu kadarını yok sayarak hasarını veriyor, yani savunmayı düşürerek. Kudret hasarı alındığında sadece kudret stratejiden bahsetmiyor. Bu hasarı şu kadar ihtimalle azaltır diyor. Ama taktikten alırsa azaltamaz. Bilginiz olsun. Şurada da imza becerilerine bakalım. Başka bir şey var mı? Kehanetli çocuk var. Diyor ki normal bir saldırıdan isabet aldığında %30 ihtimalle anında karşı saldırı yaparak kudret hasar verir. Bak, normal bir saldırıdan isabet aldığında %30 ihtimal bence, bir de %100 tetiklenmesi var zaten bunun. Yani %30'u alsın yeter. Ee, Zaten pasif. Pasif ne diyor hocam bize, pasif beceriler genelde? Belli koşullarda gerçekleşirse diyor. Bak, belli koşullar. Buradaki koşul ne?
%30 ihtimalle diyor anında karşı saldırı yapar normal saldırıdan sonra. Koşulumuz bu. O yüzden %100 olmak zorunda zaten. Kudret hasar verdikten sonra en fazla saniyede bir kez tetiklenirmiş. Daha ne olsun. Yani bu normal bir saldırı. Her normal saldırıdan sonra bu arada. Kehaneti çocuk inanılmaz kesinlikle alınması gereken bir beceri. Çünkü bizim zaten kudretçi yani savaşçı mızraklılarımız evet vurduğu zaman güzel hasar atıyor fakat çok ağır hareket ediyor karşı saldırılar olarak. Kehanetli çocukta bu olayı arttırmaya yönelik getirilmiş. Yani %30 ihtimalle de çok uzatmayayım karşı saldırıyı her zaman yapabiliyor. Bu becerinin her dördüncü tetiklenişinde kritik vuruş garantilenir diyor. Şimdi 4 kere normal saldırı yedin saniyede bir kez. Sen 4 saniyede %30 ihtimalle 4'ü de tetiklenebilir mesela. Tetiklendikten sonra diyor ki kritik vuruşu garantilenir diyor. Kritik atacaksın ondan sonra. Bu arada birliklerin aldığı kritik hasarı 3 saniyede azaltır. Kim kritik atıyor hocam bunun karşısında? Atıyorum Liu Bu kritik atıyor. Ne yapıyor? Liu Bu'nun da 3 saniyeliğine kendisi kritik atarken aldığı kritiği düşürüyor. Tamam mı? Kehanetli çocuk burada çok güzel. Şimdi bunların önerilen komplarına bakacağız. Ondan sonra geleceğiz. Kahramanlarımızı açacağız. Daha sonrasında da hocam burada ben zaten şey yaptım. Yıldızladım. Bakın. Büyük Kiros. Ya bu hocam Boudica mızrakların Atilla'sı ya. Gerçekten yani her zaman Boudica. Her zaman Boudica. Burada yine yıkım habercisini vermiş. Yüce Dağ var Boudica'da. Arkasına Mansa Musa'yı önermiş. Gayet güzel. Mansa Musa en azından kudretle beraber destek verecek kompa hasarla. Burada zorlu misilleme ve kehanetli çocuk diyor. Zorlu ve kehanet aldığın zaman kehaneti kesinlikle alın bu arada. Hani artık zorlu misillemesi yok. Hortumu onları geçiyorum hocam. Yani kehanetli kesinlikle olsun yanına tamam zorlu misilleme mi alıyorsun? Yok ben denedim hortum süpürgesi daha mı iyiydi? O sana kalmış. Ama kehanetli çocuğu kesinlikle alın. Burada incelediğimiz zaman kompumuz bu şekilde. Yani Boudica. Abi Leonidas geldi yana Boudica verdi. Richard geldi Boudica verdi. E, atıyorum Kiros geldi Boudica verdi. Ne yaparsa yap. Mızrakların Atilla'sı Boudica hocam. Bak şunu bitirdik. Süvari bölümünde de Lübumuz var. Şimdi Lübu'ya ya Yüce Dağ hocam Yüce Dağ gerçekten çok kullanışlı bir yüzük. Yüce Dağ iki tarafta da veriyor. Şaşalı'yı vermiş burada Lübü'ye zayıf nokta saldırı yırtıcı kaptan. Aynı şekilde imza becerisi. Burada da Timur'a tavlı çelik ve zayıf noktaya saldırı mesela. Tavlı çelik ne diyor hocam fullersen? Kahramanların biri kritik vuruş az önce baktığımız yeni beceri. Zaten yeni beceri geldiği zaman direkt ona özel gelmiş oluyor. O yüzden direkt kullandırtıyor. Kritik vuruş tetiklendikten sonra birliğinin birimlerini yeniler. Şu kadar kudret bonusu ve birliğin aldığı hasar 3 saniyeline %5 %5 çok iyi değil. Onun dışında kullanılabilir. Zayıf noktaları tavlı çelik. Savaş şarkısı eleştiri güçlüğü. Tabii Atilla 3. bölüme attığımız zaman savaş şarkısı eleştiri güçlüğü almak zorundayız hocam. Yani Atilla'ya gidip zayıf nokta alıp hasar çıkarttırmaya çalışmayın. Zaten 2 tane hasar veren komutan var burada. Eleştirel içgörüyle kritiğini de arttırın. Çünkü Kyros ne diyor? Bakın kritik vuruş tetiklendikten sonra yani burada her kritiği attırdığımızda eleştirelle de dahi e, burada bu sürekli tablo çeliği tetikleyecek. O yüzden bu şekilde yapabilirsiniz. Burada bir de okçu bölümüne biliyorsunuz Timur hem süvari hem okçu. Okçu bölümde Bilive'ye önermiş. Kanla ödeme Karabayrak. Zayıf noktada takabilirsiniz bu arada buraya. Karabayrak etkisi her zaman çok aman aman çıkmıyor. O yüzden ikisi de olur. Karabayrak da olur. Zayıf nokta da olur burada bu arada. Mulan'la da kullanabilirsiniz. Bilive ile de kullanabilirsiniz. Ama Bilive ile önermiş burada. Yana yine zayıf noktaya saldırı ve şefli takip olarak değişiyor bu iş. Yani kritik oranı Lubu'daki gibi olmadığı için yani bu kompun çok bir kritik değişi değil. İkincil vuruşlarla işi olduğu için zayıf nokta ve şefli takip olarak vermiş. Şefli takip ne diyor? Normal saldırıdan sonra düşman birine kudret hasar verir. Normal saldırısı güçlü olan komp en çok kim? Hocam Billy ve Mulan bu okçu kompun normal saldırıları çok yüksek. Burada ne yapmış mesela? Fatih Sultan Mehmet'e önermiş arkaya. İşimize geldi mi? Geldi. Niye Lübu'ya veriyoruz? Ama Atilla'yı koyamaz mısın? Tabii ki koyarsın. Ama Atilla'yı koyduktan sonra mesela zayıf nokta merhamet. Bir savaşçı şarkısı gider hocam buraya. Savaş şarkısı yok ama yine ana komutan tetiklemek amacıyla savaşçı şarkısını merhamet yerine alıp zayıf noktayla Atilla'yı kullanabilirsiniz. Burada Rani'yi de kullanabilirsiniz. Kralın Kılıcı ve Savaş şarkısı. Gayet güzel doğru imza becerisi burada. Baykuş adı huzurlu sığınak. Sevdiğim şeylerden, imza becerilerinden biri. Burada en çok sevdiğim de kahraman birimleri yenilemesi ardından birliğin aldığı hasarı 3 saniyenin %20 azaltır. Aldığı hasarı %20 azaltıyor hocam. Yani
Bu da ekstrasında bir savunma sağlıyor bu kompa. Bu kompta da bize dayanıklılık lazım. Evet, hasarı zaten yüksek. O yüzden biraz dayanıklılık lazım olduğu için olay ver. Şimdi yine sizlerle bir çarka gidelim. Bayağı bir birikim yapmıştık. Bayağı bir birikim de 28 tane çark yani yanlış anlaşılmasın hocam, biz öyle söyle şey değiliz yani. Hocam büyük kirosuyla da önce Timur açmak istiyorum. Biliyorsunuz ben hep süvari okçu tarafından ilerledim. O yüzden ihanete uğratmak istemiyorum. Tabii ki iki kahraman da güzel ama önceliği ben Timur'a vermek istiyorum. Çünkü Timur dedik çat diye bastık. Buradan onluyu hemen alıyoruz hocam. Aynen aldım. Bir dakika hocam, biz şeylerini incelemedik. Ya bak ben videosunu izlemek istiyorum hocam izninizle. Yani sizlerle beraber tabii ki izlemek istiyorum derken kendim gidip izlemeyeceğim hocam. Bir dakika Mulancığım, senin sıran geçti. Yeter bir sabret. Şurada kaydetmiştik. Büyük kirosumuz. Menem Kuroş. Menem Kuroş. Bak, Bu şey gibi olmadı mı ya? Menem Türk. Hocam. Of Timur ya. Abi çok iyi. Şimdi izleyelim. Başımızda kimse duramaz. Sarsılmaz hükmümüz sonsuza dek sürecek. Kısa ama iyi bir Süleyman gibi böyle hançeri yine bir sokma hareketi var. Şuraya geldiğimiz zaman hocam diğer kiros. menem, Menem Türk. Evet. menem Kuroş. Padşah-ı Cihan. Padşah-ı Kabir. Padşah-ı Kudretmen. Kudretmet. Hocam okey. Sesi kapatayım hemen. Şimdi gelelim çarka. 11 dakika olmuş, 12 dakika olmuş hocam. Hocam Timur. Çat. Timur'u kesin almamız lazım hocam. Şimdi geçmişime ihanet edemem. Beşli. Beşli. Timur çarkı da bozuk. Oy. Bu sefer açtık. Aha açtım. Bir beşli daha vurduk. Bir beşli daha vurduk. Hah. Hocam. Aldık okey. Timur, büyük ihtimal Timur'a yapacağım ne yapacaksam. Yani ne yapacaksam derken şey. Kafa yani hocam. Şurada bir beşli atıyoruz Kiros'a. Kiros birli. Kiros birli. Kiros birli. Kiros birli. Kiros birli ikili. Hocam illa bana takdim yaptıracaksınız. Çat onunla. Bitti hocam yani. Tek. Ben bilirim yani. Şimdi illa bana takdim yaptıracaksınız. Oyunun şeyleriyle oynayacağım yani. Ver hocam onlu mu? Ha, vermemiş. Boşa kuru sıkı yapmışım hocam. Şimdi gel buraya Timur'a kafamızı al. Lan! Tüh! Allah kahretsin. Hay etme ayarına. Neyse Kiros da üzülmesin diye yaptım. Bas hocam. Full beşli. Beşli. Elimde bir sürü kafa var. Haydi. Oo onlu. Vurduk. Bir daha vur. Kalsın hocam. Yolu taşmadım daha gerisi. Ben buna zaten kafa basacağım hocam. 15'te. Oo yes. Hocam buradan çektik. Geldik buraya. Kiros'umuza hemen. Ya hocam almıyorum. Almak istemiyorum paket artık. Bırakın peşimi ya. Sürekli önüme ekrana paket. Hocam bak bu strateji oyunlarında bu çok garip. Atıyorum sana rally açılmıştı. İçtimaya girip acilen rally'ye girip kalenin kalkanı alman lazımdır. Kaçman lazımdır falan. Ya bu tür oyunlarda böyle çat diye oyuna girince 50 tane paketi önüne koymanın bir mantığı yok hocam. Bu kritik bir oyun yani. Şimdi Timur'un be. İmza becerilerine bakmadık hocam. Mesela biraz daha fakirlik olsaydı hiç unutacaktım. Savaş boyuna. Savaşa girdikten sonra ilk 9 saniye boyunca yok oluş kılıcın sağladığı hasar artışı %10 arttırılır diyor. Yok oluş kılıcı nedir hocam? İmza becerisi süper. Ondan sonra 110 arttırır. Alınan hasarı da %5 azaltma %5 daha arttırır diyor. 3'e geldiğimiz zaman ilk kimse tabii ki verilir zaten. İlk yıldız düşük bir şey yani çok bir şey gitmiyor. Kumandan olarak görev yaparken savaşta 9 saniyenin ardından yok oluş kılıcının hasar güçlendirme etkisi fazladan %9. 10 verdi, 9 verdi, 19. İkinci kumandan olarak görev ya bu da şey sıkıntı ya. Ana komutan da ayrı tetik, ikinci de ayrı tetik.
Problem. İkinci kumandan olarak görev yaparken yok oluş kılıcının alınan hasar azaltma etkisi fazladan %6 ya işte. Yani savaşa 9 saniyenin ardından savaştaki yok oluş kılıcı tarafından sağlanan buff her 3 saniyede 4,1 azalır. Yani yok oluş kılıcından tarafından sağlanan buff 3,1'di. Burada 4,1 mi yaptın? Bak. Birliklerin ikinci kumandan görevi yaparken aldığı hasarı şu kadar azaltır. Bu etki her 3 saniyede bir, 3'te 1 diyor, azalır diyor. 9 saniye sürer. Gitgide azaltıyor yani. Hocam ben mi anlamadım? Ben niye o zaman hakikaten ben abi kafam mı çalışmıyor? Yani neden azalıyor? Yani bu şey mi? 3,1, 4,1 daha da azalıyor. O zaman 5 yıldız niye açıyoruz falan? Hocam kafam basmadı şu an ya da bilmiyorum yeni uyandım diye şey gibi. Siz beni çok takmayın buna. Şey yaparız biz. Ee, Şurada hocam kafa var bende. Şu an bende kafa yok da altın kafa var burada. 337 tane altın kafam var. Tamam ben bunu beşlerim hocam. Ben bunu beşlerim. Ya da üçte bırakırım. Büyük kilosun. Çat 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 çat. Büyük kilosun. Dünyanın diyor kralı kudret hasarını %10 arttırır. Hasarın hasar oranı. %10. Sonrasında dünya kralı savunma yok sayma etkisi tetikleme ihtimalini 15 arttırır. Çok iyi bu arada. Bu sırada savaşa girdikten sonra ilk 18 saniyede ikincil vuruş becerisine alınan hasarı %5 azaltır. Mulan gibi, Bilio gibi kahramanlara. Beşinci yıldız diyor ki özelleştirebilir becerilerinin hasarını %30 arttırır. Çok iyi bu arada. Kudret hasarını %3 azaltır. Tırt. Savaşın ilk 18 saniyesinde ikincil vuruşlardan alınan hasarı azaltma oranı %3 artar. Azalır. Pardon. Tırt. Arttırır diyor. Tam aynı şey işte. Hasarı azaltır. Okuyamıyorum da hocam. Yani abi iki komutan da güzel. Yıldız etkileri bana biraz düşük geldi diğer kahramanlara göre. Şimdi mesela Richard'ın yıldız etkisine giriyorsun. Bak yıldız etkileri biraz düşük geldi. Kahramanlar güzel mi? Tabii ki güzel. Neden? Çünkü kritik komplara geliyor. Hocam mesela Taverne kahraman olan Guan Yu'yu çıkaracağız Timur'la. İşte Kiros'ta işte daha fazla hasar atabileceğiz. %30 ihtimalle anında atabileceğiz. Anında attıktan sonra 4 kereden sonra Kiros kritik vuruş atmaya başlayacak. Niye böyle heyecanlandıysam onu da bilmiyorum. Almayacağım da zaten yani. Kullanmayacağım da çünkü mızraklı kompum iyi değil. Abi Richard'ı kaçırdın mı? Richard'cığım. Bak Richard'ın 5. yıldız etkisini göstereceğim size. Bende Richard mı yok? Hesap benim değil bu arada arkadaşlar. Şey yapmayın. Emanet hesap. Richard'ın olup olmadığından haberim yok. Gözümüzün önündeki Richard'ı göremiyoruz. Yemin ediyorum iyice sapıttım ha. Bak %1'de diyor aslan yürekli %50. Zaten bu %50'ye diğerinin 5 yıldızına komple koy yani hocam. Yıldız etkileri öz düşük de tabii ki hasar oranları imza becerileri biraz daha yüksek olduğu için yani %30'da karşı saldırı falan oranları olduğu için ya da Timur'daki kritik şeyden sonraki o çocuk şeyi e, imzasıyla işte tetiklenmesi falan bunlar daha fazla tetik yaptığı için o yüzden bence olabilir. Bak burada %100 değerlendirme kadar çıkabilirdi. Hakkından gelme hasarı %12,5. Buraya geldiğin zaman hakkından gelme kudret hasarı hasar oranının %220. Yavaşlatma etkisi %20. %30 değerine çıkartır diyor %20'den. Mesela hani bu Richard gibi kahramanların 5. yıldızı, Mula'nın 5. yıldızı da öyle. Baktığın zaman hocam. Yıldız avcısı çok defalı hasar tetikleme oranı %35. Çok da hasar oranı %40. Bazen bu tür kahramanlarda şey soruyorsunuz hocam. Hangi yıldız önemli? Hocam bak 1, 3, 5 bitti. 1, 3, 5. Bunlar sana %2,5 saldırı verir bir de savunma verir. Bu kadar. Şimdi diyorsun ki 4. yıldıza geldin 5'e gerek var mı? Tabii ki var. Sen 5'in yıldızını bitirmeden bu etkiyi alamazsın. Bu etki asıl mesele zaten. Atıyorum Miyamoto'ya geldik. Bak kahraman her kahraman 5 yapılmaz hocam. Miyamoto ana komutan kullanmıyorsanız bak %50 anlık yin. Buraya geldin %30. Buraya geldin %5. %3. Bitti. Tamam 3 yıldızlı al kullan işte. Miyamoto'yu gayet temiz. Şimdi en sevdiğim ve okumayı en sevdiğim bölümlerden birine gel. Burada en çok Elsid'i seviyorum ya. Elsid diyor ya. Düşmanı yavaşlatır ve ek kudret hasarı atar falan hani. Hani normali adlı eki kaldı yani dünkü videoda da söyledik ya. Normal adlı eki. O çok seviyorum onları okumayı. Burada diyor ki
Büyük Kiros'un imza becerisi özelleştirebilir becerileri tetiklediğinde hasar verir. İki karşı saldırı becerisi kuşanarak hem özelleştirebilir hem de imza becerilerini sık sık tetikleyip büyük hasara yol verebilir, açabilir. Yani burada dediğimiz üzere hocam artık Richard'ın yavaşlığının farkına varıp Richard yerine Kiros'u getirtiyorlar. Bodka yüksek karşı saldırı hasarı verir ve en yüksek kudrete sahip kahramanın hasar çıktısını daha da arttırabilir. Bu da onu Büyük Kiros ile son derece uyumlu kılar. Mansa Musa hasar verirken birlik için alınan hasarı azaltma sağlayarak hayatta kalımını arttırır diyor. Burada geldiğimiz zaman süvari bölüme diyor ki bu dizilimde önünde kritik vuruş oranı yer alır diyor. Birlikteki herhangi bir kahramanın kritik vuruş gerçekleştirdiğinde Liu fazladan bir normal saldırı yapma ihtimaline sahip olur. Timur güçlü hasar çıktısı sağlarken birliğe alınan hasar azaltma özelliğini kazandırır. Tavlı çelik öğrenildiğinde birlik kritik vuruşların ardından birlik yenilebilir ve yenilenebilir ve fazladan hasar azaltma kazanarak dayanmasını arttırır diyor. Yani ekstra dayanıklık katacakmış. Yenilemeyle bu arada çok katılmaz da belki işte hasardan sonraki çok fazla yenileme yaparsa ayrı. Atilla birliklerindeki diyor kahramanın çifte saldırı hali sağlayarak gelen genel hasar çıktısını önemli ölçüde arttırabilir Atilla. Tabi Atilla'dan yana lafımız yok. Okçuda da burada diyor ki mesela işte Bilve zaten Bilve'den bahsetmiş burada. Bu dizilim çifte saldırı odaklı bir ikincil vuruş sistemi temel alınarak oluşturulmuştur. Dirliğin merkezindeki Bilve her turda çifte saldırı haline girme ve ikincil vuruş becerisiyle birleştiğinde güçlü hasar çıktısı kazanma şansına sahiptir. Timur ikincil hasar verici olarak görev yapar. Alınan hasarı azaltma sağlarken birliğin saldırı kabiliyetini arttırır. Fatih Sultan Mehmet birliğin hasar çıktısını güçlendirirken ayrıca alınan hasarı azaltma, huzur sınıftan bahsediyor, kazandırarak birliğin hayatta kalım etkisini telafi eder diyor. Burada ekstra Atilla'da kullanabilirsiniz ama Fatih Sultan Mehmet'te öneri yapılmış hocam. Bunlar böyle. Şimdi bir tane şeyi merak ediyordum. Hemen hocam izninizle. Şimdi Timur reisimizi, hemen diğerleri önemli değil benim için. Timur reisimizi hocam çat diye böyle basıyoruz hocam 120'ye. Ondan sonra imza becerilerini açacağım. Onun oranlarının ne kadar arttığını zaten şeyde gördük ama ana komutanla şeyi görmedik. İmza becerisini. Bunlara hemen beceri puanı verip oranların ne kadar arttığını görmek istiyorum. Burada verdik yetenek bölümünü otomatik hemen açalım hocam. Bu çok güzel oldu ya. Her verdiğimde de bakmak istiyorum hocam. Evet zırh çıkmıyor zaten. Şuradan kudret çıkıyor. Can çıkıyor. Tam gayet iyi. Geldik hocam. Şimdi ana komutan becerisinde zaten düşman bile kudret hasar. Of, açınca bak gördün mü? %500 kudret hasarı. Bu hasar %70 ihtimalle hedefin savunmasının %60 kadarını yok sayar. Savunmanın %60'ını yok sayar hocam. Burada imza becerisinde ne diyor? Savaşa girdikten sonra ilk 9 saniye boyunca kahramana verdiği hasar. Bak bunu da arttıracağız. İşte şu kadar arttırır. Hocam hiç direkt yapıştırıyorum. Bak pasif beceri. Yani nedir? Belli koşul. Koşul ne? 9 saniye boyunca kahramanın verdiği hasar. Koşul bu. Savaşa girdikten sonra ilk nasıl arttı be vuranlar? 9 saniye boyunca kahraman verdiği hasarı %40 arttırır. Ne diyorsun hocam? Birliklerin aldığı hasarı %15 azaltır. Bak direkt hasar diyor ha. Direkt hasar. Yani ne geliyorsa hocam %15 azaltır. Birlikler için. Bundan sonra kahramanı kumandan olarak görev yaparken eğer kumandansa verdiği hasarı her 9 saniyede bir %21 arttırır. Baba Liubu'ları savunmaya, Liubu'lara full can. Full can gem. Full can gem hocam. Boş verin saldırı, birim saldırısı, birim saldırısı. Can, man ne varsa basın. Savunmayı, zırhı boş verin hocam. Direkt can yapıştırın. %21 9 saniyede bir arttırıyor. Birliklerin ikinci kumanda olarak görev yaparken aldığı hasar ise %9 azaltır. İşte kumandan olarak eğer Lübün yoksa diyelim kumandan yapacaksın ya hocam bunu %21 hasar arttırıyor. Ama Lübü varsa tabii ki ikinci kumandan işi bize işe yarıyor. Birliklerin ikinci kumandan olarak görev yaparken aldığı hasarı %9 azaltır. Burada da hasar azaltma mantık olarak devreye giriyor hocam. Bu şekil ben beğendim saldırı ve buff. Okçuda da bekliyorduk ekstrasında Timur'u. Fakat okçu ve şurada şeyde zorlanabiliriz. Okçu ve süvarideki imza becerileri değişiyor hocam. Öncelikle nereye koyacağınıza baştan karar vermeniz lazım. Çünkü orada zayıf noktayla şekli takip veriyordu. Ama sen burada süvari tavlı kullanıyorsun çünkü kritik. Yani o yüzden kullanacağınız yere öncelikle ayarlayın hocam. Ondan sonrasında şey yapın. Çok fazla masrafa girmeyin.
Videomuz buraya kadardı. Daha sonrasında tabii Timur'u bir beşleyebiliriz. Bakalım duruma göre. İnşallah yaparız. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.